Sıfır Derece kanalından herkese merhaba. Dünyanın dört bir yanında bulunan mağaralar, yüzyıllardır insanların ilgisini çeken gizemli yerler olmuştur. Ancak bazı mağaralar var ki içlerinde yaşanan olaylar onları sıradan bir doğa oluşumundan çok daha fazlası haline getiriyor. Bugün bu videoda mağaralarda yaşanan en korkunç ve en gizemli olaylardan bazılarını izleyeceksiniz. Bu görüntüler mağaraları ve terk edilmiş yerleri keşfeden bir YouTube kanalı tarafından 2016 yılında kaydedildi. İddialara göre kanal sahibi yeni satın aldığı el fenerini test etmek amacıyla eski ve terk edilmiş bir madene girmeye karar veriyor. Videonun ilk dakikalarında el fenerinin özelliklerinden bahsederek madenin derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Ancak bir süre sonra işler beklenmedik bir hal alıyor. Çünkü madenin karanlık koridorlarında yürürken rahatsız edici ve ürpertici bir takım sesler duyuluyor. Adam ilk başta bunun bir rüzgar sesi olduğunu düşünse de sesler daha rahatsız edici bir hale geliyor. Okay, that's the portal to the Waldeck mine. I'm inside. The wind has kind of died down a little bit and it's not raining, so I managed to stay dry. Of course, I'm inside this little... Anyway, you come down this little incline path and then big boulders here you have to climb over, and then the tunnel's right behind me this way. So let's check it out. Like I said, this light has 5 levels. I believe it's on medium right now, which is level 3. So this would be high, and this would be turbo, which is really bright. Where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like, what, is that wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. Madenin derinliklerinde ilerleyen adam sanki hemen ilerisinde birisi ya da birileri fısıldıyormuş gibi garip sesler duymaya başlıyor. Adam ilk başta bunun bir rüzgar sesi, kuş sesi ya da bir yılana ait olabileceğini düşünse de duyulan bu fısıltı sesleri bunların hiçbirine tam olarak benzemiyor. That was weird. I don't hear it. Wow, that was strange. Daha da ilginç olanı ise adam konuşmaya başladığında seslerin aniden kesilmesi, ardından kısa bir süre sonra yeniden başlamasıydı. Bu durum birkaç kez tekrar ettikten sonra sesler tamamen kesiliyor. Yaşadığı bu tuhaf olayın ardından adam hemen mağaradan herhangi bir sorun yaşamadan çıkmayı başarıyor. Ancak bu kaşifin yaşadığı tek ürpertici olay değildi. Çünkü 2013 yılında paylaştığı bir başka videosunda Nevada'da bulunan farklı bir madeni gündüz vakti ziyaret etmişti ve bu sefer yaşadığı olay öncekinden çok daha ürperticiydi. Okay, we can go in here and just take a quick look. I don't think I'm going to explore this particular mine. There's a little bit too much water in here, and I know this mine is really old, but yeah, water in a mine. I do see other footprints here in the mud, but I just don't think it's wise to go in here when there's water. This is one of the creepiest mine tunnels I've ever been in, just because of how dilapidated it is and all these chains hanging down, and there's a shot looking down the tunnel. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not.
Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet, too muddy. And obviously something is making the chains swing. So time to get the hell out of here. Yaşanan bu olayları adam hala açıklayamadığını söylüyor. Duyulan o fısıltılı sesler ve zincirin sallanması adamı gerçekten ürküttü. Tek başınıza bir mağarayı ya da bir madeni ziyaret etmek her ne kadar heyecan verici görünse de beraberinde ciddi tehlikeler ve açıklanması zor deneyimler de getirebiliyor. Alex isimli bir YouTuber, YouTube kanalında ekibiyle birlikte dünyanın en dar, tehlikeli ve keşfedilmesi en zor mağaralarına yaptığı yolculuklarla tanınıyor. 3 Kasım 2023 tarihinde Alex, yakın arkadaşı Jacob ve 3 kişilik ekibiyle birlikte daha önce hiç keşfetmedikleri bir mağaraya doğru yola çıktı. Amaçları oldukça basitti. Mağaranın içine uzanan ipi takip etmek, mümkün olduğunca sona kadar ilerlemek ve bu keşif yolculuğunu kameraya almak. Ancak mağaranın derinliklerine doğru ilerledikçe ekip son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldı. Çünkü bu mağara hakkında bilmedikleri çok önemli bir detay vardı. Dar geçitlerin bazı bölümleri suyla dolmuştu. Ekip daha önce bu mağaraya hiç girmediği için karşılarına çıkacak şartları tam olarak bilmiyordu. Her ne kadar tecrübeli olsalar da ilerlemeye devam edebilmek için bu dar ve su dolu geçitlerden geçmek zorunda kaldılar. Let's go. He's going upside down. That's how you're supposed to do it, man. Really? That makes it easier. Yeah. Ekip durmaksızın ilerlemeye devam etti. Önlerindeki ipi takip ederek suyla dolu geçitlerin içine doğru girdiler ve her şeyin yolunda gitmesini umdular. Ancak mağaranın daha derin bölgelerine ulaştıkça durum giderek daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Özellikle Alex'in üzerindeki baskı her geçen dakika daha da artıyordu. Başlangıçtaki rahat tavrı yerini endişeye bırakmıştı. Su seviyesi yükseldikçe hareket etmek zorlaşıyor, nefes alabilmek için başını sürekli yukarıda tutmak zorunda kalıyordu. Dar geçitlerde ilerledikçe panik duygusu giderek büyüdü ve sonunda işler bir anda kontrolden çıktı. This is the waiting area. I'm glad I didn't go in there and Are you going, Jacob? Oh, he just bailed. Stop, stop, stop. You're good. You're good. You're good. Oh my God! I'm coming out. All right, we'll back it out. Back it out. Alex'in arkadaşlarından biri bir anda paniğe kapıldı. Nefes almakta zorlandığı için çaresizce Alex'e tutundu ve farkında olmadan ikisini de suyun altına çekme noktasına getirdi. Buz gibi su, zifiri karanlık ve daracık geçitler bir araya gelince birkaç saniye içinde durum ölümcül bir tehlikeye dönüştü. Mağaralarda panik yapmak yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Neyse ki yaşanan tüm karmaşaya rağmen ekip sakin kalmayı başardı. Yavaş yavaş geldikleri yöne doğru geri çekildiler ve sonunda daha güvenli bir bölgeye ulaşmayı başardılar. Ancak mağaradan çıktıklarında hem Alex hem de arkadaşı çeşitli sıyrıklar ve yaralanmalarla karşı karşıyaydı. İkisi de bitkin düşmüştü. O gün yaşananlar çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Şanslıydılar ki hayatta kalmayı başardılar. Matt Field isimli bir YouTuber, Field Days adlı YouTube kanalında doğada hayatta kalma, kampçılık ve vahşi doğa maceralarıyla ilgili videolar paylaşmasıyla tanınıyor. Matt, 2021 yılında Avustralya'nın ıssız bir bölgesinde bulunan karanlık bir mağarada geceyi tek başına geçirmeye karar verdi. Bu fikrin ortaya çıkmasının nedeni ise arkadaşının daha önce aynı mağarada yaşadığını söylediği rahatsız edici bir deneyimdi. Arkadaşı bu olayı anlattıktan sonra Matt'e meydan okuyarak geceyi o mağarada tek başına geçirmesini istedi. Matt yaklaşık 4 saatlik bir yürüyüşün ardından mağarayı buluyor ve yapay merdivenleri kullanarak mağaraya giriş yapıyor. Bu arada mağarada su bulacağını umduğu için yanına su almıyor. Sadece yiyecek alıyor. Matt giriş yaptıktan sonra mağaranın daha derin ve dar yerlerine ilerleyerek tıpkı her kaşif gibi sıradan bir şekilde mağarayı keşfetmeye başlıyor. Alright, so it definitely doesn't seem like I'm gonna fit down the other end of that hole. Tell you what, mate, if you were claustrophobic, you'd be having a nightmare right now. It's pretty hard to breathe. It's very humid. The air's like really thick.
Videonun ilerleyen dakikalarında ise gece saatlerine doğru saat 23 civarında Matt akşam yemeğini yediği sırada oldukça tüyler ürpertici ve rahatsız edici bir olay yaşanıyor. I did have a spoon for my baked beans, but the spoon is gone, so we're just going to drink it out of the can. It's still going to be delicious as always. That is beautiful. Baked beans in a haunted cave. Oh my fucking God. That was the sound. That is the sound. Did you hear that? Look at my arms. I got full goosebumps. Matt'in duyduğu bu ses mağaraya inmek için kullandığı zincirli yapay merdivenlerden geliyordu. Ancak bir süre sonra sesler giderek daha da rahatsız edici bir hale geliyor. It's the chains moving when I climb down the ladder. It's a big, heavy, thick chain. Wind can't move that. Holy. I pray, I really hope you guys heard that chain move just then. It is 100% now. I heard it before. I'm 100% certain it's the chain that I walked in, that you climbed down into this cave on. It's moving. Now, you can't move that chain with wind. It's way too heavy. There is no wind coming in here. There's no wind even for... Holy shit. Oh my fucking God. You must have heard that just then. Look at my arms, dude. Oh, this is fucked. Holy shit. That's not normal, dude. Well, I'm freaking out. That's that chain. That chain's moving. Matt'in gece geç saatlerde tek başına yaşadığı bu durum onu inanılmaz derecede ürpertiyor. Ayrıca işin daha da korkutucu tarafı şu: mağaradan çıkmanın tek yolu içeri girerken kullandığı o zincirli merdiven. Yani dışarı çıkabilmesi için tekrar o merdivene gitmesi gerekiyor. The only thing it can be, like, this is a public cave. People can come in this cave. The thing that's strange, it's like 11 o'clock at night. Why would anyone come in here? I'm at the ladder. So this is the ladder that was making the sounds. And you're trying to tell me that this big ladder, something has to move this. Tüm bu yaşananlara rağmen Matt, geceyi mağaranın girişine yakın bir bölgede mağaranın içinde geçirmeye karar veriyor. Saatler sonra ise insan seslerini andıran tuhaf tıslama sesleri duyduğunu söylüyor. Ancak mağaranın içinde dolaşıp sesin kaynağını aramasına rağmen bu sesleri çıkarabilecek herhangi bir şey bulamıyor. Gün doğduktan sonra ise eşyalarını toplayarak mağarayı terk ediyor ve bir daha asla geri dönmüyor. Matt'in anlattıklarına göre o gece mağaranın içinde asla yalnız değildi. Birisi ya da birileri onu izliyordu. 6 Mayıs 2019 tarihinde YouTuber Connor Kelly, Nevada çölünde bulunan terk edilmiş bir altın madenine yaptığı keşfi yayınladı. Aslında ailesiyle birlikte keyifli bir keşif yapmayı planlıyordu. Fakat bu yolculuk kısa süre sonra oldukça huzursuz edici bir olaya dönüştü. Madene girdikleri ilk dakikalarda her şey gayet normal ilerliyordu. Ancak birkaç dakika sonra yolda ilerlerken Connor yolun üzerinde oldukça garip bir şey fark etti. Do you see that reflection? They're trying to... Oh, Jesus, what the fuck? It's a shoe. Oh, Look, is that like a fossil? Dead animal or human? So that's bone over there? Yeah, that. Parlayan şeyin aslında kemiklerin arasında yığılmış düzinelerce ayakkabı olduğu anlaşılıyor. That's a bone right there. Actually, there's quite a few bones.
Bu yığını asıl garip kılan şey ayakkabıların birbirinden tamamen farklı olmasıydı. Bazıları oldukça yeni görünürken bazıları ise onlarca yıl öncesine ait modelleri andırıyordu. Bu kadar farklı dönemlerden gelen ayakkabıların terk edilmiş bir altın madeninde ne işi vardı? Bunu açıklamak oldukça zordu. Ekip mağaranın derinlerine ilerledikçe manzara daha da rahatsız edici hale geldi. Çünkü yerde çok sayıda kemik vardı ve bazıları hala dikkat çekici derecede sağlam görünüyordu. So this is water filled with. It is getting grape. So we can't trust this. Don't stand any closer. Bu rahatsız edici keşif yüzünden ekip mağarayı terk ediyor ve video kaydını sonlandırıyor. Ancak kanal sahibi bu videoyu yayınladıktan sonra konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmamış. Ne videonun açıklama kısmına bir bilgi eklemiş ne de sonradan herhangi bir güncelleme paylaşmış. Fakat yorumlardaki bazı kişilere göre bu bölge bir seri katil tarafından kullanılmış olabilir. Hatta bulunan kemiklerin ve ayakkabıların da onun kurbanlarına ait olabileceği öne sürülüyor. Ancak madende bulunan ve sağlam görünen kemiklere bakıldığında bunların daha çok inek gibi hayvanlara ait olabileceği düşünülüyor. Bu da aslında bazı hayvanların o madene girip çıkmış olabileceğini gösteriyor. Yani demek istediğim, kemiklerin büyük ölçüde hayvan kemiklerine benzemesi ortaya atılan seri katil teorisini büyük ölçüde zayıflatıyor. Bunun dışında bazı kişiler ise madende bulunan ayakkabıların yıllar boyunca yaşanan sel ve su akıntıları nedeniyle aynı noktada birikmiş olabileceğini düşünüyor. Peki sizce bu ayakkabılar o madene nasıl girdi ve daha da önemlisi onlarca farklı ayakkabının aynı noktada toplanmasının sebebi ne olabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.